Bu videomuzda Smoking markası, Gizeh markası ve kendi markamız olan SKC Taksi hakkında konuşacağız. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayalım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Öncelikle Smoking markasından başlayalım. Smoking markası gördüğünüz gibi ben 2 tane kağıdını aldım. Hatta 3 farklı kağıdını aldım. Şunu çok beğendim. Diğerleri de güzeldi yani. Sonra dedim ki bunları ben tanıtayım başka ürünü varsa. Biraz internette araştırma yaptım. Türkiye'de pahalıya geliyordu. Ve bazı ürünleri yoktu. Sonra firmayla iletişime geçtim WhatsApp üzerinden. Şöyle bir mesaj yazdım. Gördüğünüz gibi kendi resmi WhatsApp hesabı. İspanya menşeli bir firma. Barcelona'da. Kendi kanalımın ismini falan gönderdim. Videolarımı gönderdim onlara. Falan filan. Dedim ki ürünleriniz var mı? Göze gönderebileceğiniz. Burada tanıtalım. Onlar da gerçekten mi? Size bir tane gift box yollayalım. Hani hediye olarak gönderelim. Siz bunları tanıtın dediler. Neyse biz bunu gördüğünüz gibi Şubat'ta yazdık. Neyse aradan böyle bir ay geçti. Yanılmıyorsam 15 Mart'tı. Ben e-postamı, e-mailimi kontrol ettim. DHL'den bir mesaj geldi. İspanya'da gönderiniz var diye. Bunun videoları zaten diğer videolarda var. Shorts videosunda ve bundan önceki videoda da var. Ben de tabii geleceği için sevindim ya. Adamlar tam bir box göndermişler. Neyse biz de bunu beklemeye başladık. Sonra 16'sı mıydı? Yanılmıyorsam bir mesaj geldi böyle. Şöyle bir mesaj geldi. Mesajı göstereyim. DHL firmasından bir mesaj geldi şöyle. Ürün gelmiş. Gördüğünüz gibi konşüment numaralı falan filan. Bakın görün çok sayıda sarma kağıdı. Filtre, 2 adet saklama kabı, bir adet manuel tütün öğütücü, grinder tabi. Bir adet tişört, bir adet tepsi, bir adet manuel ürünler. Hani sarma sigara ürünü makinesi. Yasaklı üründen dolayı diyor. Gümrük müşavir aracılığıyla ithalatını falan filan diyor. Böyle ürünlerimize el koydular tabi. Bu ürünlerde hani hiçbir ticari değeri yok. Adamlar faturada da yazmışlar. Hiçbir tane ticari değeri yoktur. Sadece sanatım amaçlı gönderilmiştir. Sonra oradan birkaç tane bağlantıyla görüştük. Bize ne gönderdiklerinin resmini gönderdim. Bari resmini görün, ne geldiğini görün dedim. Onu da resmini size göstereyim. Evet gördüğünüz gibi bakar mısınız şu kutuya? Adamlar bildiğin hani premium ya. Şuraya kutunun ağırlığı toplam 1 kilogram. Hani yok gördün mü? Bunun içinde toplam 30 tane kağıt var. 30 farklı ayrı ayrı çeşitlerde kağıt var. Bir adet grinder var. Filtreler, işte saklama kapları, sarmamak neler var. Gümrük buna el koydu. Neymiş? Yasa dışı maddeymiş. Ve böylelikle adamların gönderdiği ürünler hiç oldu. Ben de tabii alamayacağım için, almam için de şöyle dediler. Gümrük müşavir tutacakmışım. Ayrıyetten ardiye parası ödeyecekmişim. Ondan sonra bilmem ne noter vekaletnamesi ödeyecekmişim. Bayağı hesaplama nereden baksan bir 10 bin lirayı buluyor. Ben dedim madem böyle olacağına hani en azından geri gitsin. Bunlara olmasın. Burada kalmasın yani. Yoksa onu götüreceklerdi yani. Yani 100 yıllık bir firma, büyük bir firma bizi ciddiye alıp ürün gönderdi. Ve ürün kanunların nedeniyle gümrük muhafaza ona el koydu. Sonra bu firmaya geçelim. Diğer bir firmamız daha var. Gizeh firması. Bilenler bilir. Gizeh çok ünlüdür Türkiye'de. Onunla bir e-posta atmıştık. O e-postayı da göstereyim size. Şöyle bir mail gönderdim adama. Yani Gizeh firmaya şöyle. Ürünlerinize ihtiyacım var. Video yapmam için, yani tanıtmam için. Türkiye'de ürünleriniz yok dedim. Yani hatta dedim 110 milimlik makine istedim. Bir tane büyük makine oluyor ya. Sarma makinenin en büyüğü. Adam da Daniel Knavel mi ne işte. O bana gönderdi. Şöyle bir mesaj gönderdi bana. Şöyle bir mesaj. Onun Türkçesini de göstereyim. Adam böyle yazdı. Hey dostum. Talebiniz için teşekkür ederiz. Harika hani belgeli videolarınız var diyor. Maalesef Türkiye'de biraz zor. 6 ay önce kontrol ettiğimizde oradaymış. Hukuki süreç yani Türkiye'de yasak olduğu için Türkiye'de üretim yapmıyorlar. Oraya ürün ithal etmiyorlar. Bu nedenle şurası çok önemli. Ürünlerimiz kaçakçıların ülkeye soktuğu sahte ucuz piyasalar çıkıyor. Yani Türkiye'deki çoğu kağıt sahte. Ancak diyor sizle memnun değilim, fikir duyarım falan filan yazmış. Yani bu firma da yalan oldu. Yani şöyle bir durum var. Artık dolar kurundan dolayı ve devletin politikalarından dolayı Türkiye'ye kağıt girmiyor. Artık yani nasıl yapıyorlar? Şunun gibi yapıyorlar. Şu OCB var ya, OCB markası. OCB sadece şu ismini veriyor. İçindeki kağıt OCB'nin değil. Normal herhangi defter kağıda basıyorlar ama.
Bu kağıt kalitesiz kağıtlara basıyorlar. Hani kalan orijinal kağıtlarsa nasıl diyeyim size, adam mesela almış bu yasaklardan önce palet palet ya da bir depo almış mesela, onları satıyor. Yani onlar bittikten sonra artık hangi sahte kağıdı itelerlerse, sonra en sonda kendi markamız dedik, hani SKC Talkers markasını yapalım dedik. Onda şey oldu. Onu da anlatayım size. Neyse biz bu kararı aldık. Hani yapalım dedik, bir tane kağıt markamız olsun. İlk önce tasarımını yaptık matbaacı olarak. Arkadaşlarımız vardı. Onlarla görüştük falan. Grafiklerini falan hazırladık. Basım işlerini falan ayarladık. Sonra ham maddeye geldi sıra. Ham madde için de ham madde için de şöyle bobin kağıt lazım hani basmak için. Bundan bir tane sipariş çektik. İlk önce Türkiye'de aradık. Bu ham madde kağıdı bulamadık tabii. Hani aradık, çok aradım ben. Ham madde kağıt bulamadım. Böyle bir kağıt, hani şu Smoking markasının aynı kağıdı. Şöyle göstereyim kağıdı size. Bir saniye. Smoking markasının şöyle yakından göstereyim. Şu ham madde kağıdı ben bu ülkede bulamadım. Bayağı araştırmamız sonucunda. Çünkü bu kağıt o kadar kaliteli bir kağıt ki, hani brown diye geçiyor. Ağırlaştırılmış ambulans kağıt. Yani bu kağıt o kadar kaliteli bir kağıt ki bununla sardığınız zaman bu kağıdı hissetmiyorsunuz. Sadece sanki ortada hiçbir şey yok. Sadece filtre ve tütün varmış gibi hissediyorsunuz. O kadar kaliteli bir kağıt. Ben de bunun aynısından bulmaya çalıştım. Burada bulamadım. Sonra bir ithalat yapmaya karar verdik. Yani dışarıdan gelsin buraya. O bobinleri oradan getirelim. Bir tane getirmek istedik. Onunla gitmek istediğimizde de bize dediler ki ithalat ruhsatı gerekiyor. Yok gümrük pulu gerekiyor. Bilmem ne şey, firket almamız gerekiyor. Bir sürü belge evrak istediler. Sonra dedik ki biz başka firma üzerinden getirelim. Hani başka firma bizim üzerimizden ithalat yapsın. Hani o çeksin bize versin. Onda da masraflı kaldı. Masrafı çıkıyordu çok. Hani bayağı masraf vardı. 2 katı çıkıyordu. Yani biz de dedik ki ne yapalım ne yapalım, en iyisi bu iş hani ol yatar yani. Çünkü ben çok istiyordum kendi markam olsun. O gelseydi bobinler üstüne direkt SGC taksi basıp kendi markamızın kağıtlarını satışa sunacaktık. Tabi bu da olmadı. Hani şu anda biz çeşitli fabrikalarla görüşüyoruz. Görüşme halindeyiz. Hani gördüğünüz gibi Giza'la görüştük. Smoking firması bize bir koli ürün, bir kilo değerinde ürün gönderdi. Hepsi yalan oldu tabi. Ama ne videolar yapacaktım ben. Bir sürü videolar çekecektim. Tanıtımlar yapacaktım. Bayağı içerik gelecekti. Hepsi yalan oldu. Yani ben de şöyle bir karar verdim. Benim şu anda birkaç bir işim var. Onlar bir hallolsun. Ben de yurt dışına, Amerika'ya gitmeyi düşünüyorum. Orada daha büyük işler yapacağız. Kaliforniya, Los Angeles'ta. Belki kendi sarma kağıt firmamız, kendi sigara firmamızı kurmaya karar verdik. Yani şu işler bir hallolursa oraya gideceğim. Burada bizim iş yapma çok zor yani. Gördüğünüz gibi adamlar bir koli ürünümüzde, hediye gelen ürünümüzde adamın içine fatura da koymuş. Yani diyor ki bu ürün asla satışa değildir. Sadece tanıtım ve promosyon amaçlıdır. Hani açmışlar, ona el koymuşlar yani. Yasa dışı ürünmüş diye el koydular ürünümüze. Yani tanıtım ürünlerine el koydular. O yüzden biz de gitmeye karar verdik. Videomuz bu kadardı. Görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi günler dileriz.